Osmanlı İmparatorluğu yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nu büyük bir imparatorluk haline getirdik. Önceki bölümlerde Avusturya'yı almıştık. Gördüğünüz gibi Avusturya barış anlaşması imzaladık. Bu bölgeler bizde artık. Boğdan, Macaristan, Belgrad tüm bölgeleri aldık arkadaşlar. Prusya ile bir müttefiklik anlaşmamız var. Lehistan kuvvetleri üzerimize geliyor ama bir yere kadar. Venedik'i de himaye altına almaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Onun da üzerine gideceğim. Kuzeyde Lehistan var, Rusya var. Üzerime gelecek. Bilemiyorum, orada Kırım'ı tekrardan canlandırabilir miyiz? Avusturya'nın durumu hani çok da şey değil. Sınırımız var. Savaş ilan edebilir ama biraz zayıf. O yüzden sade duruyor gibi duruyor. Suriye'deki ordumuz iyi. Hırvatistan'daki iyi. Bu orduyu burada çıkartmamız lazım. Leh kuvvetleri Macaristan'ı yağmalıyor. Umarım Boğdan'a ya da Bosna'ya saldırmazlar. Belgrad'a da saldırabilirler. Biz şu an bir güçsüz birliği kuzeye mi göndersek diye düşünüyoruz. Kuzeye gönderelim. Ya da hem orada yağmalar falan yapar. Bilemiyorum. Birliği yok etmek istemedim birden. En iyisi yağmalamak. Rus kuvvetleri Anadolu topraklarına kadar girmiş. Efendim, emirleriniz? Bu durumu bir an önce çözmemiz lazım. Emirlerinizi yerine getirmeye hazırım. Hani biliyorsunuz daha önceki bölümlerde Irak'a girip nasıl yağmalamıştı. Ordumuz olmadığı için peşinde koşmuştuk. Yeni bir ordu basmak zorunda kalmıştık. Hindistan'da durum stabil. Kontrolümüz altında duruyor. İki devleti çarpıştırıyoruz. Biri müttefikimiz zaten. Bize bir daha savaş ilan etmez herhalde. Ordularımız sağlam duruyor şu Efendim, anlık. emirleriniz? Herhangi bir sıkıntı göremedim. Bence olacağını da düşünmüyorum. Savaş ilan ederse savaşırız. İran'a bir bakalım. İran da fena değil. İran Rusya'ya yenilir gibi oluyor ama yine dişli kalıyor. Şu an Dağistan'ı kaptırmış. Bakalım neler olacak. Ordusu da iyi. Aşırı top çıkarmış, teknolojisi yüksek olduğu için ben yine de burada bir donanma tutuyorum, Rusya orayı alırsa donanma çıkarmasın diye. Aslında burada az leh kuvveti var. Burasını isyan ettirip Kırım'ı oluşturtabiliriz ama bakalım. Size nasıl hizmet Hocaları edebilirim? gönderdim. Biraz İslam'ı arttıralım. Kiliselerini O artık çaktırmadan yağmalayalım değil mi? sessizce bekliyorum. Neler neler olacak. Çok heyecanlıyız. Avrupa çok karışık. Bir sürü ülke var karşımızda. Tekrardan yeni yeni ülkeler çıkmasını istemiyoruz. Bavyera mesela. Ordusu bayağı kuvvetli. Teknolojide de dördüncü, beşinci sıraya düşmüşüz enteresan bir şekilde. Biraz geri kaldık Avrupalılardan. Hızlı yükseldik fakat Lehistan bizi geçmiş tekrardan. Filo hazır. Yelkenleri Hadi tetikle. bakalım gazamız mübarek olsun. Neler başımıza gelecek. Arkadaşlar bu arada videoda bir ses sorunu olduğu için anlık çekerken ki videomdaki ses gelmiyor. O yüzden sonradan seslendirme yapıyorum şu an. Yani videodaki görüntüyle uyuşmayabilir sesler.
Kusurumuza bakmayın. Evet. Bir alim. Bakalım nerede üretildi? Anadolu'da. Anadolu'nun alimleri her zaman iyidir. Bizim ana merkezimiz Anadolu. Rusya askerleri bayağı kuvvetli duruyor ama Lehistan'a üstünlük kuramadı. Avusturya'yı çok rahat hallettik. Çok profesyonel. Çok rahat, çok profesyonel. Lehistan'ın savaş halinde olan ülkelere bakın. Bir yığın. Biz de gerçi aynı durumdayız. Bu Age of History'deki gibi çok fazla toprak işgal edince ülkeler size direkt savaş ilan ediyor enteresan bir şekilde. Majesteleri, Orada önün bir puanı var. Agresif genişleme. 90'ı geçince mi 100'ü geçince mi ne? Bütün ülkeler savaş ilan ediyor. Sınırı olan bütün ülkeler. Buna da ona benzer bir şey var sanırım. Büyüdükçe ülkeler savaş ilan etmeye başlıyor. emirleriniz. Kırım hala Kırımların değil. Kırım'da bir isyan başlatmamız gerek. Doğudan elimizde fakat çok asker yok Balkanlarda. Bütün askerlerimiz Viyana ve Macaristan colaylarında. Lordum, hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Bu iki köylüyle alsak mı Emirleriniz için burayı? hazırız. İleri marş. Majesteleri, lordum, Evet, Hırvatistan'daki birliği direkt Venedik'in üzerine göndersek mi acaba diye düşünüyorum. Gönderebiliriz aslında. hizmetinizdeyim. Kafa kafaya da bir durumumuz var. Her türlü alırız aslında savaşı. Birlikleri savaşa hazırla. Evet, Venedik'i Kuşatma kuşattık. başlasın. Hedef Venedik'i yıkmak değil, himaye altına almak. Venedik'i Yerleşim yeri himaye kuşatıldı. altına alacağız. Evet lordum. Destek birlikleri de gönderelim bir sonraki tur en azından. Bir sıkıntı olursa çabuk toparlanmak kolay olur hem Tedarik arayın. Bunu toparlanmamız. yapamayız efendim. Bu arada Avusturya'nın gemisi var fakat kıyıya olan bir toprak kalmadı. Bakalım ne olacak Venedik. Venedik'e sıra geldi mi bize saldıracak mı? Bunlar çok önemli. Ne olacak, ne bitecek her şey birazdan. Efendim. Başüstüne efendim. Hazırlanın. Gemi emirleriniz. Filo hazır. Yelken aç. Donanmamız da kocaman bir donanma oldu yani. Akdeniz'in en güçlü donanmalarındanız şu an. Gelen bir ülkeyi halledebiliriz yani bize çıkarta yapamazlar. Biraz destek olarak asker basmamız gerek. Bakayım askerlere kimler neyler var. Yine de biz Yeniçerimizi basalım. Okul görevini yaptık fakat
Anadolu isyan edebilir. Böyle sıkıntılar var. Hazırım. Bu ordu da Ruslar için burada bekliyor Sola şu an. marş. Ruslar için bekliyor. Ruslar gelecek de İran'ı alacak da biz onlardan alacağız geri. Gelirimiz gayet iyi. Nasıl yardımcı Teknoloji de olabilirim? çalalım. En son Fransa'dan askeri teknolojiler var. Fabrika görevlerini çalalım. Hem bizi daha rahat kolaylamış olacak. Başka bizim neredeydi ya? Alimlerimiz vardı. Rusya topraklarındaydı. Avusturya'dan çalıyorduk. Görevim nedir? Bunu Leistan'a mı göndersek? Leistan birliklerini. Evet. Tamam, oraya gönderelim. Marş. Ek emriniz var mı? İleri marş. Podolya'yı almamız gerekiyor arkadaşlar. Lehler orayı çok boş bırakıyor. Ve bizim önde basmamız gerek. Başkentlerini sıkıştırmamız için. Böylelikle 3 kanattan başkentlerini sıkıştırmış olacağız. Hazırım. Bakalım neler olacak. Venedik'ten bir atak bekliyoruz. Fransızlar Berberlere saldırdı. Bizim tekneye saldırmadı. İçim ayağım ellerim terledi şu an. Ticari gemimize saldırmadılar. Neistan kafasına göre köylerimizi yağmalamaya devam ediyor. Bu arada Düşman Babürler... gemisi yaklaşıyor. Oo. Venedik karşı atakta bulundu. Bakalım savaşımız neleri gösterecek. Yani birlikler eşit gibi. Yakın dövüşte biz her türlü alırız. Üzerimize gelecekleri için. Sıkıntımız yok. Savaşı alırsak Venedik himayeyi kabul edebilir. Evet. Direkt saldırmaktan ziyade buradaki tepe güzelmiş bak. Şu tepeye dizilelim işte. Çok güzel bir pozisyondayız. Gayet güzel.
savaşı başlattık. Üzerimize gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Bu tepede bizi almaları çok zor. Hem tüfekli hem yeniçeri. İkisi birlikte çok güzel uyumlu olabiliyor. Serhat Kulu o kadar kuvvetli bir ordu değil ama Yeniçeri destekli Serhat Kulu iyidir. Yani üzerime gelmiyor daha. Himayeyi direkt kabul etsen aslında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Gerçekten Venedik piyadeleri, at piyadeleri fena değil. Bunlar güçlü sayılır. Avrupa kuram oldular çünkü. Evet, bunlar da at piyadesi. Bekliyorlar, neyi bekliyorlarsa. Evet, bunlar da düşük piyade herhalde. Düşük piyadeler de aslında kuvvetli. Bu arada mesela ilk baş için çok fazla hat piyadesi basmaya gerek yok. Zaten kare dizilimi olmadığı için sıkıntı oluyor. O yüzden eğer uzun mesafe savaşlarında yakın dövüş savaşı yapmayacaksanız çok güzel işe yarayabiliyor zayıf piyadeler. Deli atlıların açısından kaleye bakış harika. Kale bir gün bizim olacak. Ya kabul edersin himayeyi ya da yenilirsin, yıkılırsın. Hadi aslanlarım, savaşa hazır olun. Savaş hemen yakınımızda olacak. Gelin bire üstüme, gelin. Nereye gidiyorlarsa kalenin arkasına saklanacaklar herhalde. Bu tepeyi almanız çok zor Venedik kuvvetleri. O yüzden teslim olun. Kaleyi bize verin. Bu kadar net konuşuyorum. Bekliyoruz, hala gelmediler. Gelene kadar savaşı kazanacağız. Süre işliyor zaten arkadaşlar. Sanırım çarpışma olmadan bırakacaklar bize. Topları duruyor. Topları bize mi bakacak? Ne yapacak? Buradan vuramazsınız ki. Hadi ingari.
Evet, savaş bitti arkadaşlar. Bu şekilde çarpışmadan savaşı kazandık. Kuşatma devam ediyor. Bakalım neler olacak. Düşman filosu. Emirleriniz? Evet, bunu bir an önce kaçalım. Fransız donanması üzerimize gelmesin. Ticari donanma arkadaşlar, bu zayıf bir gemi aslında. Ama kalabalık göründüğü için genelde saldırmaya çekiniyorlar. O yıldızları kaleyin içine mi girsek acaba? Hazırlanın. Mantıklı olabilir. Kalede kendimizi bekletiriz. Zayıflatırız onları hem. Evet efendim. Ya da kuzeyi yağmalamaya devam edelim. Burayı nasıl Kırım'a tekrardan kazandırabiliriz onu düşünüyoruz arkadaşlar. Bir türlü karar veremedim. Yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Hatta buraya gelip ordularını yenip kaçmayı düşünüyorum. Her yerini yağmalayacağım. Ama yine de Fransız Lehistan kuvvetleri başkentte hasar almadığı sürece diğer şehirlere isyan baş göstermiyor. Hizmetinizdeyim. Bu arada o da bir çözüm. Direkt ülkenin Kuşatma içine bütün başladı. ordunu gidip başkentini yağmalamak. Bu da bir Hazırım. çözüm. Lordum. Marş. Destek kuvveti de koyduk. Artık yenmesi imkansıza yakın bir şey. Venedik bize biat etmek zorunda kalacak. Teklifimizi edelim biz son. Yani müttefikliği de teklif ederim de bu bölgeyi bizim almamız gerekiyor. O yüzden himaye kabul etmesi gerekiyor. Himaye olursa bölge bize ait sayılıyor. Ama müttefiklikte sayılmıyor maalesef. Efendim emirleriniz? Yoksa Venedik'i yıkmazdım. Efendim. İleriye marş. Buradaki görevleri yapalım kaleyi bir an önce. Burada en azından bir sıkıntı olur, savaşa Sola yeniliriz. marş. Hazırlanın. Tekrardan şey olmasın. Suikastçı hazır. Ölüm yaklaşıyor. Kırım'ın başkentini yağmalıyoruz ki baskıyı düşürmek için. Başkentteki görevler baskıyı, sıkı politika uygulamayı kolaylaştırıyor. Eğer o binaları yıkarsanız Size nasıl hizmet edebilirim? şehrin isyan etme oranı artar. Tabii her zamanki gibi söylediğim gibi başkent yönetiminin iyi olması buranın da pozitif olmasını etkiliyor. Yani başkent kuşatma altında ya da yığılma üzerine saldırı altında olsaydı baskı altında olması daha az olacak diğer şehirlerin. Atıyorum isyan etmesi yakın olan şehirler. Mesela Kırım şu an çok yakın. Kırım isyan edebilir yani başkentine saldırırsak eğer. Biz direkt Kırım'ı isyan ettirip devam etmeyi düşünüyoruz. Hiç başkentine girmeyelim Lehlerin. Zaten Avrupa'dan alabildiğimizi alalım. Olay bitecek. Bir tek Podolya bizim. Bir
Bir de Venedik bizim. Gerisinde ben hattı sınırı çizeceğim. Müttefik olmaya çalışacağım. Artık bu Rusya ile olur, sınırı birleştirir miyiz? Lehlerle tekrardan müttefik mi oluruz? Bilemeyeceğim. Lehlerle olmamız biraz zor ama kabul edebilir bu arada. Hazırlanır. Marş. Eğer size karşı çok fazla savaş kaybettiyse ülkeler, düşman ülkelerle müttefik olsa bile, mesela atıyorum ben Başüstüne efendim. Osmanlı olarak Rusya ile savaş halindeyim. Lehistan da Rusya ile müttefik. Yerleşim yeri kuşatıldı. Bir sonraki tur sanırım himayemize girecek. İşte Lehistan çok fazla yenildiği için bize tereddüt yaşayıp Rusya tarafından müttefikliği dışarı atıp bizim müttefikliğimizi kabul edebilir. Ne? Venedik'e ne oldu? Oyun mu hata verdi, anlamadım. Bizim kuşattığımız yeri nasıl arkadan gelip alabilir ya? Vay anasını ya. Ne yapacağız? Yani şimdi tekrardan Venedik'in de oluşmasını sağlayıp sonradan himayeye almaya çalışmak daha zor ya. Yeni kurulan ülkeleri himayeye almak çok zor oluyor arkadaşlar. Girmiyorlar. Macaristan'da denedik, gördünüz. Napolyon istediğini yapıyor. Venedik'e üzüldüm. Venedik hamimiz olarak burada büyük bir devlet olacaktı. Bizim destekçimizle. Bizim destek ülkemiz olacaktı. Ne yapalım? Fransa'yı yenelim biz o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Göster gücünü Fransa. Ne kadar göstereceksin? Görelim. Savaşı bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar.